Merhaba arkadaşlar. Bugünkü aracımız Astra H. Nadir görülen Astra H'lardaki 1.4. Bu motorumuz Corsa D'lerde çıkar 1.2 ve 1.4 olarak. Astra H'a da konan bir motor ama nadir konan bir motor. Az kullanılan bir motordur. Bu aracımızın sorununa gelecek olursak şanzımanımızda, yarı otomatik dediğimiz şanzımanımızda sıkıntılarımız ne? F hatası veriyor. 1.2 diyor ekranımız. Ve durduğumuz yerde direkt 4. vitesi gösteriyor ekranımız. Şimdi şanzımanımızı söküp bakacağız. Bu araçlarda diğer araçlardan farklı olarak farklılığı zincir olması 1.4 olduğu için. Dizel 1.3'lerde ise yine zincirimiz vardır. X-Step'ler kuru dişlidir. X'ler yağlı vanus dişlidir. Şanzımanımız her ikisine de aynı çıkar. Sadece dizelde bu şanzımanımız fark verir. M32 ve benzinli tipi. Bu şanzımanımızı sökeceğiz. Baskı, balata, robot, aktüatör, beyin grubu. Bu aracımızın arızası. Bunlardan depreşi görelim. Şanzımanımızı açıp robot bölümünü görelim. Arızasını çözeceğiz. Peki usta, bu araba 1.4 Corsa D'lerde görüyoruz bu motoru. 1.2 sentesinde de sıkıntı olmuyor. Baskı balata da aynı. Alırken özellikle bunlara değiniyoruz ama bu araba 1.4T değil ama, doğru mu? T değil. Turbo değil bu. 1.4T değil, normal atmosferik 1.4T. Evet. Aracımız şanzıman sorunlu. Şanzıman sorunlu. Şanzımanını sökeceğiz. Sökme aşamasında da izleyicilerle birlikte beraber söküp bakalım. Evet, klasik bilgileri babamdan dinledik arkadaşlar. Dediğimiz gibi 1.4 motor. Yani Astra H'larda genellikle 1.6 XR, XF ve 1.3 dizeli görüyoruz. Benzinli ve M32 dizel şanzımanları görüyoruz üstünde ama bunun motoru farklı. Bunun motoru atmosferik 1.4. Astra J'lerdeki 1.4T ile karıştırılmaması gerekiyor. Bazı benzer özellikler var. Mesela 1.2 ile 1.4 arasında baskı balata aynı, sente aparatları, sentesi aynı gibi özellikler var. Sadece bu araçta, Astra H aracımızda çok fazla 1.4 çıkmıyor. O yüzden buna uzun bir süre değinmek istedik. Her zaman yapmış olduğumuz gibi aracımızın altında kaçak göçek var mı derken hemen burada bir damlacık aldık. Şanzımanın altında var. Motor yağ karterinde var. Tabi motor yağ karteri değil mi? Evet. Üstten geliyor. Yukarıdan geliyor. Bak yukarıdan da var ama baba. Şurada. Ön kapaktan var. Ön kapakta var. Motor yağ karterimiz de var, şanzıman. Yani o zaman arabanın mekanik bölümü olarak her yerden bir yağ kaçağımız var. Şanzıman bölümüne giriyoruz. Biz şanzıman bölümünü yapacağız. Burayı da müşterimize bilgisini vereceğiz. Resmini de çekip kendisine atacak. Kabul ederse sökülecek. Yoksa olduğu gibi kalacak. Aynen bu şekilde. Görmüş de oluyor. Videolarda izliyor. Aks körüğümüze bakalım. Yağlar yine var arkadaşlar. Müşterimizin bilgisi olsun diye çekiyorum. Genel olarak. Askrotumuz da çok iyi gözükmüyor. Askrotu da biraz sıkıntılı. Diskimiz gider. Diskimiz çok kötü değil. Fren balatası da gider arkadaşlar. Bakın zaten alt travesin yağdan kaynaklı zamansal olarak çamurlaşmalara neden olduğunu görüyoruz. Öncelikle şanzımanın kulağını söküyorsun baba. Evet. Travesi alacağım için kulaklar almam lazım. Askrotu, akslarımız, travesi aşağı alacağım. Peki bu araçların baskı balatası değişiyor mu? Benzinli dizel dedik ya. Tabii ki fark ediyor birbirinden. Yani benzinli çünkü farklı hatırlıyorsan Peugeot 206 Plus sökmüştük. Müşterimiz vites geçişlerinde acayip sorun olduğunu söylemişti. Ve de yeni takıldığını söylemişti. Yeni de takılmış, valyo takılmış herhalde. Aynen. Biz ürün look almıştık. Ölçtüğümüz zaman kumpasla aşırı derecede basık kalıyordu. Bak aşağıda kalıyordu. Bizim aldığımızı taktığımızda müşterimiz çok memnun olmuştu. Teşekkür etmişti. Olmuş, yumuşamış dedi. Kavramam değişmiş dedi. Herhangi bir yırtık falan var mı usta? Yok, kulağımız iyi. Bu şekilde. Kulak zaten. Peki kulak dedik ama kulaklar bazen alüminyum bazen plastik oluyor. Bunun sebebi nedir? Plastik, Astra J'ler ve Chevrolet Cruze'lar insignialarda başladı. Kaliteli bir plastik olduğu için depresyon sesini biraz daha yalıtımını azaltıyor. Sesi rahatlatıyor. Sol taraf rotilimizin salıncak ucundaki rotilin cıvatasını da söktük. Aksımızı bu taraftan sökeceğiz mi baba? Yok, aksı yarım çıkartıyoruz ya. Evet, rotil bu şekilde arkadaşlar. Bu araçlarda berçinli olduğu için salıncakla beraber değişiyor. Mecburen. Bakın askrotları da içinden dönüyor. Mecburen bakın şu bir dakika baba. Şu
Mecburen bunların değişmesi gerektiğinden bahsetmiştim. Çok fazla pahalı bir şey değil. Müşteriyle paylaşırız, olmadı değiştiririz arkadaşlar. Evet. Tampon alt tutucumuzun klipsleri. Araca ön taraftan sağ önden baktığımızda bakın karter bölümünden olsa üste çıkmaz arkadaşlar. Şurada klima kompresörünün olduğu bölümde de özellikle yağ kaçağı görünüyor. Bu da ön kapaktan geldiğine, bakın şu üstlere dahi yağ kaçakları az da olsa var. Ön kapaktan geldiğine delalet. Hem ön kapak hem yağ karteri hem de şanzımandan yağ kaçağı var. Tekrar belirtiyorum. Bu yağ kaçakları V kayışına da zarar veriyor. Yağ bulaştıkça kayış özelliğini yitiriyor. Sağ taraftaki davlumbaz sökülüyor şu anda. Bunu gevşetiyoruz. Tutuyoruz. Üstteki gevşetiliyor, altlar sökülüyor. Arası bak yarık. Biraz sonra çıkardığında göstereceğim. Civatayı engeli yok. Var. Bu her araçta çıkmıyor. Takmıyorlar çünkü. Gizli civata. Bak burayı çekersen görürsün. Evet, sökebiliriz. Burayı demiştim ya. Çekip çıkartıyoruz. Neden? Arası açık, civatamız geçebiliyor. Alanımız daha da açıldı baba, davlumbazı aldıktan sonra. Sağa çıkartalım. Bak yağımız var. Aynen, aksı çıkaralım. Yağ gelmedi baba. Bunu söktüğümüzde şanzımanımızdan yağ akması gerekirken yağ maalesef akmadı. Bu da müşterimizin dediğine geliyor. Ne demişti? Şanzımanımda uğultu var. Yağsızlıktan rulmanlar, dişliler artık ne oldu bakacağız. Evet. Evet, onu da gerek kalmadan söktüm. Kulağımızın göbek vidası. Şanzıman arka kulağımızın bağlantı ayağı. Küçücük bir civata var, o nedir baba? Bu elektrik tesisatımızın tutucusu. Yani orada bir sac ayak var. Tesisat onunla geçiş sağladığında tesisat sallanmasın diye buraya sıkılıyor. Egzoz contamız. Egzoz contası olmasa bu aradan egzoz fışır fışır kaçırır. Oksijen sensörü lambda 2. Bunlarda 2 tane var baba, oksijen Evet. 1 2. Benzinli de 2. Özellikle benzinli motorlara LPG takılmamasını bu araçlarda öneriyoruz. Hatta her araçta öneriyoruz. Yani bir LPG'nin artık benzinle bir fiyat farkı. ya fiyat farkı da yok, gereği de yok bence baba. Yani Aracı bozuyoruz. TCI bir motora LPG takmak gibi anlamsız yani. Gerek Adam yok. ne demiş? Aslan besliyorum, cimrilik yapıyorum. Neden sprey sıktım buraya ben? Civatamızın üstü açık olduğu için tekerin suyu sürekli pat oluyor. Civata saç sekmanın içinde dönüyor ve beni uğraştırıyor. Sökemiyorum, kesmek zorunda kalıyorum. Neden sıkmadım? Bak, çekelim burayı. Buraya neden sıkmadım? Kapalı alan. İçine su girmiyor, civata paslanmıyor. Paslanmadığını da burada görebiliyor muyuz? Sağ tarafı tam sökmüyoruz. Gevşetiyoruz. Yani Biraz önce babamın bahsettiği olay. Burayı tabanca sökmüyor. Pastan kaynaklı arkadaşlar. Uzun T kolla sökeceğiz. niye sıkıp söküyor? Az sökücü içine işlesin. Traves sarktı artık. Pası gördük mü diğer civatamızda pas yoktu. Tabi travesin bu kadar sarkması bizim için yeterli değil baba. Evet. Radyatör konumundan kaynaklı olarak traves biraz daha inecek. Bakın şimdiki konumuna bakalım.
Bu da aracımızın rot kolu, rot başı. Okey. Şanzımanın altına koyduk. Artık alacağız kulağımızı. Şanzıman sarkacak. Tabii ki motoru sabitleyeceğiz. Üstümüze düşmesin arkadaşlar. Şu an motor tamamen boşta, yani şanzıman bölümü bakın oynuyor. Altında tabii ki neydi? Servis var. Üstten bağladık ama arkadaşlar bakın bu şekilde üstten bağlıyoruz. Motor sakmaması adına. Aklın yerleri ilk sabah. Ve Atmaya başlar. son cıvatamız. Evet. Şanzımanı alıyoruz arkadaşlar. Tamam, buradan kurtardık. Yürü. Baskı balata bölümüne baktığımızda benzinli araçlarda, Opel Astra araçlarda manuel ve E-Tronic baskı balata fark ediyor. Öncelikle bakın şemsiye aşırı derecede içeri basmış. Rulman izlerini görüyorsunuz. Basılı kalmış rulman. Büyük ihtimalle temas noktası ayarlanmamış. Bir de buradaki yaylardan baskı balatanın bittiğini anlayabilirsiniz. Nasıl anlıyoruz buradan? İlk aldığımızda yeniyi göstereceğim arkadaşlar. Yeniyi aldığımızda bu yay yarıya kadar çekik olacaktır. Ve yanıkları da üzerinde görebiliyoruz. Özellikle mavi olmuş, kırmızı olmuş görülebiliyor. Baskı balatamız kötü durumda. Sizlere göstermek adına bir hava tutacağım ama çok fazla değil. Çünkü kanserojen bir madde var. Evet, uzaktan tutuyorum sadece göstermelik. Böyle fazla tutmuyorum arkadaşlar. Balatamız aşırı derecede bitik şu anda. Balata bölümünden geldiğimizde öncelikle tesisat, üzerindeki tesisatı alacağız. Üstünde bilgisayar tespitinde, bilgisayarla tespit yapıyoruz tabii ki arkadaşlar. Aktüatör ve robotun arızalı olduğu gözüküyor. Dışarıda da bunun tespitini yapacağız. Biz bunları nasıl düzeltiyoruz peki baba? Tamiratı oluyor mu bu aktüatörlerin, robotların? Robotun parçası kesinlikle bulunmuyor. Çıkmacılardan robot alıp takıyoruz. Aktüatörü tamir ediyoruz. Pompa grubunun da değişiyoruz. Bozuk ise. Aynen, yani robot değişiyor, sıkıntılı. Aktüatörün tamiratı var. Yağına bakalım. Ya çabuk. Bu hidrolik baba. Şuradan bir hidrolik gösterelim usta. Bakın hidrolik bu. Bilmeyenler vardır. Üstüne ilave ederken ilavesini yap. Bakın rengi böyle olması lazım. Görmüş olduğunuz renk şu anda çok kötü durumda. Burada değinebileceğimiz debriyaj rulmanı var. Dağılmak üzere. Zamanında gelmiş. Zamanında gelen müşterilerimizden biri. Debriyaj rulmanı da arkadaşlar bu şekilde. Değinelim oraya usta. Şanzımandaki bu ve burası ne demek? Buraya bir mil girer, buraya da çatal girer. Manuel depreş halatlı eski model araçlara da bu şanzımanı kullanabiliriz. Yani şunu diyorsun, buraya bir mil giriyor, debriyaj çatalı geliyor, araba manuele döner yani. Dönebilir. Burayı söküyoruz. Manuel vites kolu takıyoruz. Onu da söküp atıyoruz. Manuel araca takıyoruz. Evet, tüm elektronik sistemi aldıktan sonra tabii bir de ayağımız var. Şunu da sökelim istersen baba. Çünkü niye sökeceğiz? Şanzımanı boşaltacağız ya. Şanzımanın içinde ötme, uğultu var diyor müşterimiz. Şu ayağı da alalım, şanzıman kalsın sadece. Evet, sadece üstünde bir rekor kaldı. Debriyaj rulman rekoru. Şu içini gösterelim. Yanıklar mevcut usta. Yanıkları görebiliyoruz. Pis bir koku da hakim. Şöyle görülebilir. Şanzımanın içine müdahale edeceğiz tabii ki. Benzinli debriyaj rulmanımız. Değin baba, özellikle oraya değin.
Bu rulmanımızın altında bu orlik contaya çok dikkat edelim. Yoksa buradan yağ kaçırma olasılığı bitmez. Bu benzinli de çıkar. Dizelde böyle bir olay yok. Peki rulman aldığımızda içinden o lastik Birisi çıkıyor çıkar. mu orada? Orijinal rulman varsa lastik vardır. Şanzıman yağını boşaltacağız. Grilik var. O yüzden çek dedi babam. Bakın arkadaşlar, griler Talaş dökülüyor. demek bu. Aynen öyle. Dökülürken griliği gördünüz. Bakın siyah değil, griler dökülüyor içinden. Bunu oraya koy yavaşça. İçinde görünebiliyor mu baba? Aynen görünüyor. Yüzü tamamen öyle. Gıpgri oldu dışı. Şanzıman yağına bakın, griler var. Artık talaşlar yani demir tozları görebiliyor muyuz arkadaşlar? Işık açayım hatta, dur. Görünmüyor. Bakın içindeki grilikler, demir tozları. Sen oynat baba, gri. Aynen bak. Akıyor bak, akıyor. Buradan akıyor bak. Aynen bak. sen demirin talaşları bakın. İçindeki dişlilerin talaşları bunlar. Gördüğümüz gibi şanzımana gri, bakın buraları. Dümdüz olmuş bak. İzler kaybolmuş. Şura gibi olması lazım izlerin. Genelde baskı tarafı bitiyor değil mi bunun? Tabii ki baskı sürekli hareket etrafı. Zaten baskıya değmiştik. Ön yüzeyinde de bayağı bir çizikler, yanıklar ve elime gelen çıkıntılar, bombe yapmış artık. Var. Volant ait bir şekilde yanıklar mevcut. Şöyle göstereyim. Çizikler bayağı aşırı derecede çizmiş. Şu bölgeyi görebiliyorsak eğer, yanıklarımız da var arkadaşlar volantta. Evet. Balatanın bittiğine dair. Balata tozlarıdır bunlar. Aracımızın şanzımanını topluyoruz. Şanzımanın içi arkadaşlar komple revize oldu, açıldı. Şimdi görüyorsunuz burada contalarının komple değiştiğini, robotumuzu çıkma aldığımızı. Değinelim, burada da ayarını veriyor babam. Şanzıman rulmanımız, debriyaj setimizin de tekrar değiştiğini bahsedelim. Şanzımanımız ikinci vitesten yukarıya çıkmıyordu. İçinde de sorun vardı. Robotsal bölümlerde de sorun vardı. Bakın kızarıkları görüyorsunuz. Şanzıman yağımızı o yüzden zamanında değiştirelim. Böyle sorunlarla karşılaşmayalım. Gördüğünüz gibi ne hale gelmiş, kırılmış daha doğrusu arkadaşlar. Şanzımanın içi komple revize oldu. Her şeyimiz tamam. Yeni şanzıman yağıyla birlikte bunların montajını gerçekleştireceğiz. Burada şuna da değineyim. Debriyaj rulmanını takarken, sökerken değinmiştik ama bu conta, bu o-ring ne derseniz lastik arkadaşlar çok önemli. Şanzımanın içinden yağ gelebilir. Bu yüzden bunu da değiştiriyoruz. Yani yeni debriyaj rulmanın içinden bunlar çıkıyor. Şanzıman yağının değişmesinin yanı sıra tabii ki de arkadaşlar burada gördüğünüz DOT 4'ün de kesinlikle değişmesi lazım. Bu DOT 4 ne işe yarıyor? Debriyaj rulmanına basıyor. Sizin sol ayağınız bu. O yüzden bunun da yağını kesinlikle değiştirin. Simsiyah olduğunu görmüştünüz. Gördüğünüz gibi yeniliyoruz bunu. Şanzımanımızın ön tarafını döndürdüğümüz zaman, çevirdiğimiz zaman debriyaj rulmanının da buradan değiştiğini görebiliyoruz. Rekorumuz çok önemli. Sıkmayı unutmayın. Rekor anahtarlarımız var. Özel rekor anahtarı dediğimiz anahtarla sıkmamız lazım. Normal anahtar buna girmiyor. Kaydırma yapabiliyor. Bahsettiğim rekor anahtarının da başlıkları bu şekilde olduğu için bunlarla sıkarsak daha sağlıklı sıkıyoruz. Sıkmayı unutmayalım. Bu görmüş olduğunuz hidrolik buradan geliyor, buna basıyor. Zaten takip edersek aktüatör bölümünden gidiyor. Aktüatöre giriyor. Yağ yardımıyla, hidrolik yardımıyla debriyajımıza basmış oluyor. Yarı otomatiklerde bildiğiniz üzere EasyTronic, DuraShift, eShift, MCP şanzıman, Citroen grubu. Yani yarı otomatiklerin hepsine bakıyoruz. Bu aracımızda EasyTronic olduğu için bunun sorununu da çözüyoruz arkadaşlar. Baskı balata debriyaj rulmanımız da değişiyor. Hemen burada takıyor tabii ki. Sizlere buradan da gösterelim. Görmüş olduğunuz gibi orijinal look ürünü. Size bahsetmiş olduğum yaylar vardı. Bildiğiniz üzere nasıl çekik olduğunu görüyordunuz. Bu yaylara baktığımızda çok kısa, debriyajı bittikçe, balatamız bittikçe bu yaylar da uzuyor diyebiliriz. Şimdi montajını yapıyoruz.
Burada dikkat edilmesi gereken noktalardan biri, göbeğini görüyorsunuz. Ortalamamız lazım arkadaşlar. Priz direkt bölümü yoksa geçmeyecektir, zorlayacaktır. Şu an babam sizlere gösteriyor. Hemen bu tarafa döndüğümüzde Tekirdağ'dan gelen yine yarı otomatik bir şanzımana sahip Fiat Punto'muz var. Bu araçta yürümüyor, vitesleri görmüyor. Buna da müdahale yapacağız. Bunun şanzımanını da sökeceğiz. Buna özel bir video yine yapacağım. Baskı balatasını, debriyaj setini değiştirdiğini söylüyor müşterimiz. Söktüğümüzde hepsini göreceğiz ama bu video farklı bir video olacak. Evet. Tutuyoruz. Tuttum. Şanzımanımızı attık. Üstünde devam edeceğiz işlemlere. Çevre civatalarıyla tamamlıyoruz. Öncelikle şanzımanı motor bloğuna sıkıyoruz. Genellikle Opel civataları böyle Torx civatalar oluyor. Aks keçelerimizin değiştiğine değindik mi? Evet, görünüyor. Okey. Aksımızın geçtiğine emin oluyoruz tabii ki de. Geçmezse baba ne olur? Geçmesi araba takır takır vitesleri zorlar. Zaten robot elektronik olduğu için burada hissedemezsin ama hala robotların vitese geçmediğini zanneder. Kasıntıdan dolayı ve koyduğumuz yağda olduğu gibi aşağı akar, keçi oturmamış olur. Radyatörü tabii ki sabitlemiştik baba. Şimdi açalım, yerine getirelim. Çünkü aşağı sarkmaması adına öne geliyor radyatör. Şanzıman inerken de sıkıntı oluyor. Bu yüzden şimdi radyatör şu görmüş olduğunuz travesteki deliğe, lastiğe girecek. Tabii müşterimizin haberi olsun arkadaşlar. Şuradan yağ kaçakları hala devam ediyor. Motor bölümü. Biz şanzımana işlem yaptığımız için oraya şu an için ellemedik. Daha sonra bilgisini vereceğiz. Yapılırsa yapılacak. Egzozumuzun contası önemli baba. Evet. Unutup takarsak ne olur mesela? Hani onu taktık Islık direkt. sesi gibi öter. Ötme Kaçak sesi yapar. Kaçak yapar, evet.
cıvatalar, somunlar daha doğrusu arkadaşlar sürekli ısınıp soğuduğu için bu rengi alıyor. Bu yüzden zamanla eğer bozulursa bunların değişmesi gerekir ama şu an herhangi bir sıkıntısı yok. Evet, oksijen sensörü lambda 2 diye geçen, özellikle bilgisayarda arıza tespit cihazına bağladığımızda lambda 2 arıza veriyorsa bu oksijen sensörümüz arızalı demektir. Tabii ki oksijen sensörü LPG'li araçlarda bazılarında sürekli veriyor. LPG'de oksijen sensörünü bozduğu için değiştirseniz dahi yine arıza verecektir. Bu da bağlantı ayağımız. Yaktık almadık, travesi yaktık. Büyümeyeydi. Evet, motoru artık sabitliyoruz. Yani şu an bağlantı ayağını taktık, sabitlenmedi. Üstte kulağı taktıktan sonra görmüş olduğunuz babam takıyor arkadaşlar. 3 cıvata var, daha sonra sabitleniyor. Aracımızın içerisine geçtik. Gerekli bilgisayar ayarlarını yapmak için arkadaşlar aracımızla iletişim kurmaya başlayacağız. Daha sonra ayarlarımızı yapacağız. Burada bilgisayara bağlı olduğunu gösteriyor. İkinci kırmızı yandığında da araçla olan bağlantısını gösterecek. Tabii ki şu an akü takılı değil. Ancak bilgisayarı ben hazır konumuna getiriyorum. Daha sonra ayarları yapacağız. Test sürüşünü göstereceğim sizlere tabii ki. Bakalım aracımızda herhangi bir sorun var mı? Sorunumuz çözülmüş mü? Hep beraber göreceğiz. Yenilenen sileceklerimizi babam montajını yapıyor. Bilgisayarla arıza tespit aramalarını yapıyorum öncelikle. Ayar yapmadan önce arkadaşlar özellikle de komple bir tarama yapıp arızaları silersek daha sağlıklı olacaktır. Ön arka silecek takımı da tamam. Havayı bidondan çıkanı gösteriyor bu oğlum. Aracımızın testini gerçekleştireceğiz. Arızalanması yanıyor. Bilgisayara en son yine bağlayacağım. Arızalanmasını söndüreceğim ama aracımız ikinci vitesten yukarısını görecek mi? El frenini indiriyorum. Birinci konumu aldım ve gidelim bakalım arkadaşlar. İkiye kadar düştük. Üçüncü vites.
Aracımız şu an için hazır. Arızalanmasını söndürüp müşterimize haber vereceğiz. Aracını teslim edeceğiz. Aracımızın işlemlerini bitirdik. Arızalanmasını kapatacağımızı söylemiştim arkadaşlar. Herhangi bir transmisyon bölümünde bakın. Transmisyonu takip ettiğimizde 0 yazıyor. Motor bölümünde var. Ama tabii ki hepsini siliyorum ben. Hepsini sildikten sonra çalıştıralım bakalım. Arızalanmamız gidecek mi? İşlemlerimiz tamam olacak daha sonra. Şimdi bakalım. Evet, arızalanmamız da gitti. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olarak kendinizi geliştirebilir, birçok püf noktalardan, bilgilerden yararlanabilirsiniz. Önde de Peugeot Partner aracımız var. Daha önce periyodik bakımını yapmıştık. Bu videoyu da izlemeyi unutmayın arkadaşlar.